Merhaba arkadaşlar. Bugün size yeni videoma bir paket açılışıyla başlayacağım. Gördüğünüz gibi kargodan yeni geldim. Yeni aldım bunu. 16-17 kapalı ağız anahtar. Şimdi diyeceksiniz ki bu neyin nesidir falan diye. Norveç'teki kazada kaybettiğimiz anahtar. Yağını değiştirmek için yanıma almıştım. Kaybettiğimiz anahtar. Şimdi Norveç'teki kazaya facia dememizin de bir sebebi var. Şunu şöyle atayım. Yani olayı abartıyormuş gibi olmayalım. Sonuçta diyeceksiniz ki ya bir motosiklet kazası. Niye facia diyorsunuz ki yani bu kadar büyük falan diye. Olayın motosiklet kazası olarak düşünmeyin. Bu yabancı bir ülkede olan bir kaza. Şehirden ulaşım imkanlarından uzak bir yerde olan bir şey. Ama Norveç'in sağ olsun, Norveç devleti sağ olsun, Norveç sağlık çalışanları şehirden uzak bir yer. Hastaneye gidip gelmek problemdi ama Norveç tabi bu işleri çözdüğü için helikopterle gidip geldik. Şimdi beni bir hastaneye götürdüler. Eşimi de ondan sonra daha ağır olduğunu öğrendikten sonra başka bir hastaneye götürdüler. Tabi şimdi böyle olunca bilmediğiniz bir ülkedesiniz. Hiç tanıdığınız yok. Kendinizin nerede olduğunu bilmiyorsunuz. Üstelik eşinizin de nerede olduğunu bilmiyorsunuz ve eşinizin durumunun ne olduğunu bilmiyorsunuz. Bunu da sorup öğrenebilme şansınız yok. Şimdi normalde burada bir kaza olsa, bulunduğunuz, yaşadığınız yerde bir kaza olsa en azından dilini biliyorsunuz, nerede olduğunuzu biliyorsunuz. Bir telefon ettiğinizde bütün arkadaşlarınız veya akrabalarınız hepsi haberdar olabiliyor. Hatta yardıma gelip şansları oluyor. Ama tabii bizim böyle bir şansımız olmadığı için yaklaşık olarak 5000 kilometre kadar, 5000 küsur kilometre kadar uzaktasın. Yani şimdi bunu sen kimi çağırsın, kimi şey yaparsın. Yani orada tamamen tek başına kalıyorsun. Dediğim gibi ikinci sinir stres olduğun bir yer, eşinin nerede olduğunu bilmediğin için oraya da nasıl gidebileceğini de bilmiyorsun. Yani onu nasıl bulabileceğini de bilmiyorsun. Yani bir nevi gurbette birbirinizi kaybetmiş oluyorsunuz. Üstelik sağlık problemi olduğu halde kaybetmiş oluyorsunuz. Yani normal bir kaybetme de değil. Onun için yani buna kaza değil de facia demek daha doğru. Çektiğim videoya baktığımda gelen yorumlardan bazı eksiklikler olduğunu gördüm. Arkadaşlar motorun ne olduğunu, eşyalarım ne olduğunu veya ne olacağını soruyorlar. Buna da bu videoda bir kısa bir açıklama getirmek istiyorum. Şimdi önce yanımıza ne eşyalar aldık? Yani yanımıza neler vardı? Neleri kaybettik? Onun bir listesini çıkardım ben, aklımda kalanları. Tabii aklımda kalmayan bir sürü de vardır. Kusura bakma şimdi gözümüz pek görmüyor. Onun için gözlüğümü takıyorum. Şimdi benim listeme göre 2 adet mont, yani motosiklet montu, 2 adet kask, hanımla konuşmak için 2 adet interkom, 2 adet eldiven, 2 adet balaklama, 2 adet baf, 2 adet altlı üstlü yağmurluk takımı, 2 adet bot yağmurluğu, üstümüzdeki elbiseler, yedek elbiseler, 2 adet numaralı gözlük, 2 adet pijama takımı, 2 adet polar hırka, 2 adet eksi 10 derece uyku tulumu, 2 mat yani yatak, kamp çadırı, heybe çanta, benzinli kamp ocağı, kap kacak, çatal kaşık bıçak, motosikletin arka çanta bağlantı parçası, ekipman olarak da hani video çekmek için Seramonic marka pahalı adet olan, yani bayağı pahalı bir 2 kişilik kablosuz mikrofon almıştım. O kayboldu. 6 metre kablolu mikrofon kayboldu. GoPro 7 aksiyon kameramız ve aksesuarları vardı. Bağlantı şeyleri, kutusu falan. Onlar da kazayla beraber gitti. Monopod, tripod, şarj cihazı, kamerayı bağlama boyun aparatı. Hani yolda giderken çekiyorum. Hani görüntüler var ya, onları boynuma bir aparat bağlıyordum. Onlar kayboldu. Ayrıca motosiklet, yedek yağ, 16-17 anahtar. Bu anahtar kayboldu. İşte bunları da tek tek artık tedarik etmeye başladık. 2 adet telefon tutucu, motosiklet takip cihazı gibi aklımıza gelen ufak tefek şeyler kayboldu. Bunları yekün olarak topladığınızda motosikletten daha pahalıya geliyor. Şimdi kazadan sonra da yaptığımız masraflar falan var. Şimdi ben 2 gece otelde kaldım. Birincisi ilk gittim hastanenin otelinde kaldım. Oranın bir otel parası vardı. İkinci olarak da hanımın yanına gittiğimde orada da bir gecede o otelin hastanenin otelinde kaldım. Onun parası, ondan sonra refakatçi olarak demeyeyim de konsolosluktaki
Sağ olsun Gülşen Hanım rica etti. Hanımla aynı odada kaldık. Bana da bir yatak verdiler. Yoksa refakatçi falan kabul etmiyorlardı. Şimdi uçak biletleri falan aldık. Mesela ben Hammerfest'e götürmüştüm. Hanımın Tromsø'da olduğunu öğrenince oradan uçak bileti aldım. Ona gittim. Uçak bileti masrafım oldu. 2 adet de şimdi Tromsø'dan taburcu olduktan sonra 2 adet Tromsø'dan Oslo'ya, Oslo'dan da İstanbul aktarmalı uçak bileti aldık. Bu uçak biletleri de şimdi tabii biz taburcu olduğumuz için hemen orada kalacak fazla yerimiz olmadığı için günlük uçak bileti aldık. Şimdi tabii uçak bileti alanlar bilir. Günlük hemen uçak bileti aldığın zaman bayağı pahalı oluyor. Yani normal uçak fiyatından ya da bir ay önceden ya da o aldığından fiyatlarından çok farklı oluyor. Biz mecburiyetten anlık aldık. Kılık kıyafet paraları, bir de havaalanlarına gidiş geliş paraları falan ücretler. Yani Norveç'in de şartları düşündüğünüzde bunlar da bayağı külliyetli bir rakam tuttu. Şimdi tabii bunlardan başka aklımıza gelmeyen bir sürü daha masrafımız oldu ama şu anda aklıma gelen bunlar. Biz kaza yerinden helikopterle alındık. Karadan yaklaşık olarak 200 küsür kilometre, havadan 90 kilometre gözüküyor ama 200 küsür kilometre olan bir yerde ben hastaneye götürdüm. Sonra hanımın durumu ağır olduğu için tekrar söylüyorum, yanlış anlaşılmasın. 500 kilometre ileride, karadan yaklaşık olarak 500 kilometre ileride başka bir hastaneye götürüldü. Şimdi ben de tekrar oraya gittim. Yani motosiklet kaza yerinde polisler tarafından en yakın bir yerde depoya, muhafazaya alınmış. Şimdi alınınca tekrar motosikletin yanına gitme şansımız yok. Şöyle bir şansımız yok. Yani ben tekrar Hammerfest'e falan uçakla gideceğim. Dünyanın parası. Oradan sonra zaten motor sapa bir yerde. Zaten Norveç'te de şahsi aracınız yoksa başka bir yerden bir yere gitmek mümkün değil. Yani şehirler arası ya da başka bir şehire. Yani şehir içlerinde belediye otobüsleri sık var, düzenli var ama şimdi yaklaşık olarak Hammerfest'ten 200 kilometre falan uzakta bir yer. Yani benim oraya bir toplu taşıma yok. Herhangi bir vasıta iş yapma yok. Gittim oraya, hadi eşyaları aldım, motor çalışmıyor, motosiklet çalışmıyor. Ben bunları hangi arabaya yükleyip geleceğim, hangisini şey yapacağım? Üstelik ben bunları alıp gelsem bile tekrar motosiklete binerek geri dönme şansımız yok. Çünkü hanımın şeyinden dolayı, hadi gerçi benim bir kolumda sıyrık vardı ama onun motosiklete binme şansı yok. Onun için de onu orada bıraktık. Şimdi tekrar gidip almaya kalksak dediğim gibi motor çalışıyor veya çalışmıyor bilmiyoruz. Ondan sonra en yakın havaalanı Hammerfest. Oradan 200 küsür kilometre nereye gideceğiz ya da motoru nasıl tamir ettireceğiz? Bunlar problem. Buradan arabayla kalkmaya gitsek yaklaşık olarak 12.000 kilometre falan tutacak. İşte bunun benzini, sigortası, vapur ücreti, otoyol, otoban derken astarı yüzünden pahalıya denk gelecek. Yani buradan alıp getirmektense oraya bırakmak, burada yenisini almak daha ekonomik. Onun için de biz şu anda onu kaderine terk ettik. Yani bütün motosiklet saydığım bu eşyalar falan kaderine terk ettik. Ne olacağını bilmiyorum. Bir de şimdi bu gelişmeleri falan soruyorlar. Tabii ben ilk hastanede polis geldi. İfademi aldı. Ben ifademde şoförden ve firmadan şikayetçi oldum. Ondan sonra işte artık kendi tutanaklarını, şunları, resmi evrakları falan tanıdıktan sonra herhalde bir kamu davası açılacakmış. Kamu davası açıldığı zaman bize buraya bildiri gelecekmiş, kağıt gelecekmiş. Onun için de biz şu anda kamu davasının açılmasını bekliyoruz. Ondan sonraki kamu davasından sonra dediğim gibi bu uğradığımız zarar, yaptığımız masrafların tazmini için herhalde bir tazminat davası da açılacak. Tabii bizim oralarda pek bir tanıdığımız falan yok. Nasıl açılacağını ya da nasıl açılabilir onları bilmiyorum. Şu anda beklemedeyim. Zaman gösterecek. Dediğim gibi bu eksiklikleri bu şekilde size bir bilgilendirme babında anlatayım dedim. Şimdi tabii burada içimizdeki motosiklet aşkı ölmedi. Tekrar gezi aşkı ölmedi. Tekrar ekipmanlarımızı tamamlayıp kaskımız, montumuz dizdik, eldiven gibi her türlü güvenlik emniyetimizi, çadırımızı, matımızı alıp yani bu malzemeleri tek tek temin edip ondan sonra elimizde şu anki imkanlarla bu yadigar var. Bu bizi zaten bildiğiniz gibi 2 kere Türkiye turu attırmıştı. Bir sefer de Bulgaristan
Yunanistan yapmıştık. Yani bu da kendini kanıtlamış bir motor. Yani bununla da artık 2 kişi olamasa bile en azından tek dolaşma şimdilik devam etme niyetindeyim. Yorumlarınızı bekliyorum. Cevap yazamadığım arkadaşlar kusura bakmasın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.